Hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Bu zor günleri biraz böyle kafamızı dağıtarak bizlerden sizlere destek olsun diye böyle bir şey yapalım dedik. Umarım güzel bir şey yapmışızdır. Çok öpücüklerimi yolluyorum, sevgilerimi yolluyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. O güzel mesajlarınız beni o kadar çok duygulandırıyor ki ne kadar doğru bir iş yaptığımı bana bir kez, doğru bir işi doğru bir şekilde yaptığımı bana anlatıyorsunuz her defasında. Çok duygulandım şu anda. Hepinizi çok seviyorum. O güzel gönüllerinize, yüreklerinize sağlık diyorum. Sizden şunu rica ediyorum. 2 farklı çalışma yapacağım. 3 farklıydı ama biraz büyük bir obje seçtim sizler için. Yapmışken değsin dedim. Ayna efektini çerçeveye uyarlayacağız. Şöyle bir çerçeve seçtim sizler için. Bunun ilk katını beyazla boyadım. Şöyle bir alan bıraktım sizlerle beraber boyamak için. Bunu birazdan boyayacağız. Ondan sonra bunun üzerine biraz eskitme tekniklerini göstereceğim size. Bu tabaklarla ilgili size bir çalışma yapacağım. Zor transfer uygulayacağız. İlk önce şöyle geçeyim. Şu objemi beyaza bir kat boyadım. Şurada az bir alan kaldı. O alanı da şöyle temiz suyumu önüme alarak boyama işlemi bitti gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kurumasını bekliyorum. Daha sonra bu kuruduktan sonra bunu Rich'in Wooden Wax eskitme jeli. Eskitmelerde çok fazla kullanıyoruz bunu. Mum eskitme de yapabilirsiniz. O da olabilir. Ama ben daha pratik olsun, daha temiz iş çıkarsın diye Wooden Wax kullanmak istiyorum. Tabağıma geçiyorum. Çünkü bu arada bunun biraz kuruması lazım. Boş durmayalım. Şimdi kuşlu tabağım şu şekilde. Gördünüz. Şu alt zeminine zor transfer yapacağım için zor transferde mutlaka ve mutlaka alt yüzeyin açık renk boyanması gerekiyor. Beyaz olabilir, krem olabilir, kemik olabilir, alaçatı rengi olabilir ama her şekilde açık renk olması lazım. Bizim elimizde şu anda biraz önce de kullandığımız kardelen rengi var. Şöyle Rich'in kardelen rengi. Ben bundan yaklaşık 1,5-2 saat önce bu tabağı sizler için hazırladım. Alt zeminine bu şekilde kardelen rengi sürdüm. 2 kat sürdüm. Daha sonra desenlerimden mavili olan deseni transfer tutkalım sayesinde tersinden buraya transfer ettim. Şimdi aynı işlemi beraber yapacağız zaten. Kurutma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi desenimi, buna şöyle mavi bir desen yapmıştık. Buna da şu siyahlıyı yapmak istiyorum. İkisi aynı gitmesin. Neyle yapıyorum? Rich'in transfer tutkalı. Evet, şimdi transfer tutkalımı alıyorum. Evet, desenimin üzerine tutkalımı bolca gördüğünüz gibi sürüyorum. Bolca sürdüm. Her yerine geldi. Ve alıyorum. Tabii eldivenlerle çalışmak o kadar zor oluyor ki. Tersine objeme transfer ediyorum, yapıştırıyorum. Hiçbir hava kabarcığı kalmamasını istiyorum. Transfer olması yaklaşık 1,5 saat sürüyor. 1,5 saat sonra bunu biraz sonra yapacağım gibi benim
sadece su yardımıyla soyma işlemi yapacağız. Ama bu soyma işlemini yapmadan önce ben sizlerle bu kuşlu tabağım üzerinde burada yaptığım işlemi anlatmak istiyorum. Şimdi bu hale nasıl getirdim? Fırçama kahverengi boyamı, gene Rich'in şöyle kahverengisi, bu şekilde tabağımın her yerini kahverengiye boyuyorum. Yani bunu elde ediyorum. Şöyle Rich'in maskeleme jeli. Ben çok seviyorum bu maskeleme jelini. Mobilyalarda da çok güzel sonuçlar veriyor. Maskeleme jeli ile objemin bazı yerlerini, Asiyeciğim burayı bir çek istersen. Şu parlaklığı görüyor mu ekran? Evet, görüyorum. Tamam. Şu gördüğünüz parlaklıklar maskeleme jelidir. Yani şurayı tekrar sıkmak istemiyorum çünkü burada işlemimi artık bir finallemek istiyorum. Şöyle bir bakın isterseniz. Şöyle ara ara maskeleme jelimi sürüyorum. Daha sonra şeffaflaşıyor. Evet, bunun şeffaflaşmasını bekliyorum. Evet, şu anda şeffaflaştı, kurudu. Biraz da şöyle yapalım, bunu da görün. Mumumu alıyorum, kenar kısımlarına mum sürüyorum. Bildiğimiz bakkal mumu, en ucuz mumlar var ya, en güzel eskitmeyi bu mumlarla yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun ana rengini mavi görmek istiyorum. Daha önce yapmıştım ya, onu çok istek aldı. Hocam ne olur onu yapın dediniz. Ben de sizi kırmıyorum. Onu yapıyorum. Rich'in gene koyu mavisini kullanıyorum. Şimdi burada çok güzel bir camı aynaya dönüştüreceğiz. Ayna efekti yapacağız ama eskitme yapacağız ve desen vereceğiz içine. Vallahi ben Fenerbahçeli değilim sevgili balcı dostlarım. Eşim Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım. Ama bu tabak böyle Fenerli olma yoluna doğru gidiyor. Bu tabağımızın boyama işlemini bitirdim. Şimdi içerisindeki desenimiz vardı ya, ben bunu transfer edeli yaklaşık 2 saat oldu. Temiz suyumuz var. Bu temiz suyumuzla elimi daldırıyorum suya ve desenimi ıslatıyorum. Gördüğünüz gibi ıslattım. Ve soymaya başlıyorum. Evet, çıkmaya başladı bile desenim, bakın. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi desenim çıktı. Ne yırtılma oldu, ne soyulma oldu. Muhteşem bir şekilde çıktı. Bu da gerçekten bu Rich'in, tekrar göstereceğim çünkü çok beğendiğim bir ürün bu. Evet. Transfer tutkalı sayesinde oluyor. Evet, şimdi desenimin şu kısımlarında birleştirmeler yapıyorum, bakın. O kağıt izi var ya, o kağıt izini yok edeceğim hem. Şimdi bu desenimi koruma altına almak istiyorum. Bu desenimi parlatmak istiyorum. Bunun için de ben zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı kullanmasak olur mu gibi sorular gelecektir. Tavsiyem kullanmanızdan yana. Evet, yağımı sürdüm. Yağın fazlasını şu şekilde alıyorum peçetemle ve boyamla şu kısımları. Melek, bana detay fırçası verir misin? Getirmemişiz buraya. Evet, şöyle ince bir fırçayla şuralara da girip daha bütünlük sağlamak istiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Maskeleme jeli sürdüğüm yerleri şu şekilde, bakın, parmağımı götürerek
ileri geri şu şekilde soyulmalar yapıyorum. Eskitme yaparken ben şöyle bir bıçak kullanıyorum. Bu cam temizleme aletidir aynı zamanda. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi diğer bir tekniğe geçelim. Püskürtme tekniğine. Stencil fırçama boyayı fırçamı sulandırıp doldurdum. Ve şu şekilde püskürtmeler yapıyorum bakın. Evet, şimdi bir de bunu siyah boyayla yapmak istiyorum. Boyalarınızı mutlaka açmadan önce, kullanmadan önce çalkalayın. Üstünde bir yağ tabakası var, o birikir. Onu mutlaka alın. Çalkalayarak. Sevgili bağımcı dostlarım, bu Rich'in bütün ürünleri evet bizi çok mutlu ediyor, şu işimizi çok büyük ölçüde kolaylaştırıyor ama ben bu ürüne aşığım. Ben bu wax'ı çok seviyorum. Şu anda espresso wax kullanacağım. Fazlasını şöyle bırakıyorum. Tabağımın kenar kısımlarında bir gölgelendirme yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu tabağımın kurumasını bekleyeceğim. Çünkü içerisine zeytinyağı sürmüştüm biliyorsunuz. Bu kuruduktan sonra Rich'in su bazlı harika bir verniği var gene. Bu verniği 2 kat atacağım ve böyle pırıl pırıl emaye gibi dediğiniz gibi olacak. O işlemi beraber yapalım isterdim ancak şu anda uygun değil. Belki şu obje bittikten sonra bunun verniğini atarız beraber. Şimdilik bu objeyi bir kenarıya bırakıyorum. Bu bölüme geçelim. Bunu kardeler ile boyamıştık bir kat. İyice kurutmuştuk. Kuruduktan sonra üzerine Wooden Wax eskitme jeli sürmüştük. Rich'in Wooden Wax eskitme jelini sürmüştük. Bolca sürdük. Ve şimdi eldiven getirdiler bana. Abla eldiven takma demek oluyordu. Ve boyamaya başlıyorum. Bunları da çekeyim, rahat görün. Geçiyorum. Daha doğrusu şu anda bu bir ayna değil, şu anda bir cam gördüğünüz gibi. Objemin ebatlarında biraz içte kalacak şekilde objemin ölçü alıp böyle bir cam kestirdim. Evet, bu camı şimdi desenli eskitme bir ayna yapmak istiyorum. Bunun için şöyle bir stencil şablonuna ihtiyacım var. Herhangi bir desen olabilir. Ben şu anda bunu seçtim. Yapraklı bir desen yapabilirsiniz. Özgürsünüz. Ayna efekti çalışırken bir camın üzerine başka hiçbir kimyasal madde kullanmamak gerekiyor. Yıkarken duru suyla yıkamak gerekiyor. Temiz bir bezle, ıslak mendille falan yapmıyoruz. Çünkü çok yoğun eskitme yapacağımız zaman zaten o ıslak mendili patina ziftini açmak için falan kullanacağız. Stencil spreyi sıkmıyoruz. Hiçbir kimyasal malzeme değmiyor ki ayna efektinizle ters bir etkileşim yapmasın. Bu çok önemli bir detay. Umarım hepiniz dinleyebilmişsinizdir. Stencil şablonumu koydum ve ruloma boyayı iyice doldurdum ama fazlasını bırakmadım. Yedirdim ruloma ve şu şekilde şablonumun açık olan yerlerini boyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde şablonumu bir üste kaydırdım. Devam ediyorum desen çalışmaya.
camımın üzerinde şu anda sadece desen çalışıyorum. Evet. Kaldırıyorum. Bir üst kısma da bir desen oturtacağım şuraya. Çok baskın yapmıyorum sevgili balcı dostlarım. Çok baskın yapmıyorum. Çok hafif rulomu şöyle sağ sol gezdiriyorum. Flu bir şekilde, net bir boyama yapmıyorum. Şablonumu oturttum. Alaçatı rengiyle desenimi oluşturdum. Şimdi tekrar şablonumu oturtuyorum. Aynı deseni yaptığım yerlerin üzerine oturtuyorum. Şöyle ara ara, biraz mavilik var rulomda şimdi. Her yerini değil, ara ara şu maviyle geçişler yapıyorum. Bu eskitmeyi yapmak zorunda değilsiniz. Ben çok sevdiğim için eskitmeyi yapıyorum. Şöyle şu kısımlarda biraz sararmış. Şöyle ara ara püskürtmeler yapmak istiyorum. Daha doğal olsun diye. Şöyle ayna efektimiz var. Gene bu Rich'in çıkardığı bir efekt, ayna efekti. Bu ayna efektini kullanmadan önce şöyle yaklaşık bir 2 dakika kadar çok iyi çalkalıyorsunuz. Evet, ilkini mutlaka dışarıya sıkıyorum ayna efektini. İlk püskürtmesini dışarıya yapıyorum ve başlıyorum sıkmaya. İşlemini gerçekleşirken hatta Melekçim sen boya bunu. Büyük bir şey al, sünger al, süngerle pıtıklayarak boya. Ben de buna geçeyim şimdi. Evet, ne yapıyorum? Benim gene olmazsa olmazlarım. Pudra eskitmeyi çok seviyorum ben. Çok da kullanıyorum. Gördüğünüz polyesterlerin hemen hemen hepsinde eskitme pudrası mutlaka kullanılıyor. Benim tarafım. Şu kadar yeterli bana. Bunu ben şimdi eskitme fırçamı alıyorum. Boyama fırçası değil. Bu sefer kıl uçlu eskitme fırçasına ihtiyaç duyuyorum. Eskitme fırçama çek istersen Asiyeciğim rengi. Petrol yeşili kullanıyorum şu anda. Petrol yeşiliyle bunu burada bu şekilde uygulayacağım. Bir yan tarafta eskitme kremiyle uygulayacağım. Okyanus'ta. Evet, bu da tamam. Şimdi hani size bir bahsetmiştim ya, benim bıçağım var diye. O bıçakla kazımaya başlıyorum. Maskeleme jeli sürmesem ben eskitme yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Hiçbir şey sürmeden, mum sürmeden, maskeleme jeli sürmeden, wooden wax sürmeden nasıl eskitme yapacağınızı göstereceğim şimdi. Bunun için Rich'in pas efektlerine ihtiyacım var. Şu anda kahverengi pas efektini açıyorum. Yine şöyle bir çalkalayalım. Evet, bunun için şöyle bir spatul kullanacağım. Evet, gördünüz mü? Ne kadar güzel, kolay bir eskitme tekniği. Hiç ne soyuyorum ne bir şey sürüyorum. Ve bunu gene pas sarıyla bütünleştireceğim. Aralara şöyle pas sarı da atacağım.
objemi şu şekilde bitirdim. Ama hala bana bu obje baktığım zaman zorlama bir eskitme görüntüsü veriyor. Bir şey daha istiyor. Burada da işte ihtiyaç duyduğum şey her zamanki gibi chalk, wax. Bu wax'la şimdi geçişler yapacağım ve ne kadar doğallaştığını hep beraber göreceğiz sevgili balcı dostlarım. Eskitme fırçasına ihtiyacım var. Eskitme fırçamı şu anda espresso rengiyle doldurdum. Fazlasını bıraktım. Ve şu şekilde gölgeler oluşturmaya başladım. Arkasına verniğini daha sonra süreceğim. Çünkü bir de onun kurumasını bekleyeceğiz. Bildiğiniz herhangi bir vernikle, isterseniz çalkıt vernikli olur, isterseniz parlak vernikli olur, isterseniz sprey vernik olur. Hepsi olur. Güzelce vernikliyorsunuz. Ondan sonra montajını yapabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere bir dahaki yayında.